Yeah, we're going to get started here. You guys are okay with that? Umarım güzel bir zaman olur sizin için. I hope this is going to be a good time for you. Böyle düşündüğünüz ve aslında o zamanla ilgili belki hayal ettiğiniz, okuduğunuz bir zaman olabilir. Yeah. What was it? Yeah, we'd like to take time to remember and to think on what happened. Aslında birazdan okumalar da olacak. We're going to be reading some scriptures here to meditate on the events that happened that day. Ve sizin için burada belki o zamanla ilgili hayal etmenize daha fazla yardımcı olmak için bir sofra hazırladık. So we made this table here, hopefully to help you visualize better the Last Supper. Bu sofra sonrası. Yeah, this is after the supper. Yani birazcık dağınık. Yeah, things are a little dirty, I guess. It's not set. The table's not set anymore afterwards. Muhtemelen bundan sonra şu anda çok farklı yerlere saklanıyor zaten belki. Havaller saklanıyorlar belki şu anda yani. Bu masa böyleydi. O havaller saklanıyor. Yani ortada değil. Yeah. So they've already left and they're hiding? Were they hiding? Saklanıyorlar. Kendileri saklanıyor. Oh yeah, so the disciples are possibly hiding at this point because Jesus has been arrested, I guess. Ve o zaman biz bugün bu sofraya geleceğiz. Yani onların bıraktığı bu sofraya biz geleceğiz ve Rabbin sofrasını bu sofradan yapacağız. So we're going to have communion a little bit later, the Lord's Supper, but also to remember that supper is what we've done. Nasıl rahat ediyorsanız tapınma zamanında dua edebilirsiniz. Bir şeyler yani bugün sizi bu akşam hiçbir şey engellemesin. Her şey rahat olsun. Okay, so just feel relaxed, please. Ama rahat olmayan bir şey var. Düşüncelerimiz rahat olmasın. Düşüncelerimizi de o zamanı hatırlayalım. So just if you know while we're praying, while we're worshiping, we just want you to not feel just don't feel hindered tonight. Bak evlatlar adamına çarmıhta ölmekte. Nesi böyle reddedildi acıya
insanoğlu çarmıhta sağlam temelimiz onda ebedi sığınağımız kurtuluş kayamız odur ismine günahı bağışlatan utandırılmayacaklar ismine güvenenler. Mikrofon mu acaba? Çünkü ben hiç duymuyorum mesela. Bilmiyorum, belki daha rahat olur. Mikrofon burada var mı? Bunu hazırladık biz. Belki o zaman daha rahat olur. Belki mikrofon var mı? Then Jesus said to them, all of you will fall away, because it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you to Galilee. Peter told him, even if everyone falls away, I will not. Truly I tell you, Jesus said to him, today, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. But he kept insisting, if I have to die with you, I will never deny you. And they all said the same thing. Ona
cazibesi bana. Bıraktı İsa görsel izzetini, götürdü harcı Golgota'ya. Ömrünün ta sonuna kadar severim pürüzlü o aşık. Yerine bir gün kurtarıcı verecek o şerefli tacı. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın, uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım," dedi. "Abba baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Simon," dedi, "uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanıp durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa 3. kez yanlarına döndü. "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim, işte bana ihanet eden geldi." And they went to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I pray." And he took with him Peter and James and John and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, "My soul is very sorrowful, even unto death. Remain here and watch." And going a little farther, he fell on the ground and prayed, that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, "Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will." And he came and found them sleeping, and he said to Peter, "Simon, are you sleeping? Could you not watch 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." And again he went away and prayed, saying the same words. And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him. And he came the 3rd time and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest? It is enough, the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand."
utancı hiçe sayıp ölüme kadar gitti. Yokken günahın suçu lanetli oldun haçta Tanrıken oldun insan kralken oldun çoban alçaldın uğrumuza tüm yaşamın boyunca. Dua, iman, oruçla tapınırız her zaman. Bir bedende olarak yaklaşırız biz sana. Haykırırız sevinçten kurtulur Alleluya. Gelirim ben ardınca bıraktım izlerden. İmanımın sabırla beklerim gelişini. Halinde gecikmezsin sen herkese fırsatsın. İmanımın sabırla bekleyip gelişini. Vaadinde gecikmezsin sen herkese fırsatsın. Utancı hiçe sayıp ölüme kadar gitti. Yokken günahın suçun lanetli oldun aşkta Tanrıken oldun insan kralken oldun çoban alçaldın uğrumuza tüm yaşamın boyunca. Tam o anda İsa'da konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din vekilleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda
Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın. Güvenlik altına alıp götürün diye onlarla sözleşmiştir. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. Rabbi diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine kulağını uçurdu. İsa onlara niçin bir haydutmuşun gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz dedi. Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordu. Beni tutuklamadınız ama bu kutsal yazıların yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa ardından sadece keten beze sarılmış bir genç. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. While he was still speaking, Judas, one of the 12, suddenly arrived. With him was a mob with swords and clubs from the chief priests, the scribes, and the elders. His betrayer had given them a signal. "The one I kiss," he said, "he's the one. Arrest him and take him away under guard." So when he came, immediately he went up to Jesus and said, "Rabbi," and kissed him. They took hold of him and arrested him. One of those who stood by drew his sword, struck the high priest's servant, and cut off his ear. Jesus said to them, "Have you come out with swords and clubs, as if I was a criminal, to capture me? Every day I was among you, teaching in the temple, and you didn't arrest me. But the scriptures must be fulfilled." Then they all deserted him and ran away. Now a certain young man, wearing nothing but a linen cloth, was following him. They caught hold of him, but he left the linen cloth behind and ran away naked. Beni sevdin Rab, öyle sevdin ki biricik oğlunu verdin sen. Beni sevdin Rab, öyle sevdin ki biricik oğlunu verdin sen. Ben günahkarken, karanlıktayken Mesih benim için öldü. Ben günahkarken, karanlıktayken Mesih benim için öldü. Beni sevdin, beni sevdin Rab, öyle sevdin ki biricik oğlunu verdin sen. Beni sevdin Rab, öyle sevdin ki biricik oğlunu verdin sen. Ben günahkarken, karanlıktayken Mesih benim için öldü. Ben günahkarken, karanlıktayken Mesih benim için öldü. Tasarım tamamlandı, günahım arkandı, çarmıhta her şey yenilendi.
Ben günahkarken, karanlıktayken, Mesih beni çıkardı. Ben günahkarken, karanlıktayken, Mesih İsa'yı görevli başkahine götürdüler. Bütün başkahinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkahinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkahinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve 3 günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkahin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkahin ona yeniden yüce olanın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa benim dedi. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkahin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Haydi peygamberliğini göster diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. They took Jesus to the high priest, and all the chief priests, the elders, and the teachers of the law. They all came together. Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for evidence against Jesus, so that they could put him to death. But they did not find any. Many testified falsely against him, but their statements did not agree. Then some stood up and gave this false testimony against him. We heard him say, I will destroy this temple made with human hands, and in 3 days will build another not made with hands. Yet even then their testimony did not agree. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you? But Jesus remained silent and gave no answer. Again, the high priest asked him, are you the Messiah, the Son of the Blessed One? I am, said Jesus, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. The high priest tore his clothes. Why do we need any more witnesses? He asked. You have heard this blasphemy. What do you think? They all condemned him as worthy of death. Then some began to spit at him. They blindfolded him, struck him with their fists, and said, prophesy. And the guards took him and beat him.
Değerli kardeşler, yani sen kullanabilirsin. Dear brothers and sisters, Yani bugün bir vaaz öyle bir şey yok bugün. we're not going to have a sermon or anything like that today, Ama burada bir sofra hazırlamaya çalıştık. but we've tried to prepare a supper before us tonight. Yani İsa'nın sizler gibi öğrencileri böyle bir sofrada oturdu. Jesus sat at supper at a table just like this with his disciples. O sofrada oturanların bazıları İsa'yı reddetti. And some of those who sat at the table, they rejected Jesus and they betrayed him. Bazıları dokunmadan, tutmadan inanmam dedi. But some of the ones who sat at this table said, I won't believe unless I feel and touch for myself. Ve bazılarında farklı özellikleri vardı. And of others, they had some of their own particular characteristics. Aslında size ve bana benzer yönleri vardı. And in fact, there were sides of them that resemble me and you. Ama onlar dirilmiş İsa'nın henüz dirilmeden önce sofrasında oturdular.
And yet they sat with the risen Christ before he had risen again. Ama bizim ayrıcalığımız biz dirilmiş Mesih'in sofrasına davet ediliyor. But what's distinct for us is that we get to have the Lord's Supper with the now risen Christ. Böyle bir sofrada sizden önce bayrağı taşıyanlar oturdu. Rabbi bayrağını taşıyanlar oturdular. When you sit at this table, you get to fellowship with those who have waved got the flag of God before us down history. Onlar kendi paylarına düşen hizmeti tamamladılar. They completed the job that had fallen to them, that they had to witness to Christ in their lives. Biz hala devam ediyoruz. And we continue that in that tradition. We take up the flag, the baton from them. O zaman ben sizi şimdi İsa'nın bedeni ve kanını anlatan bu sofraya davet etmek istiyorum. And so I want to invite you to this table which proclaims to us the body and the blood of Christ. Burada gördükleriniz beden ve kan, ekmek ve şarap Rabbimizin sizin için yaptıklarını anlatır. Today the bread and the wine that you see at this table represent and proclaim to us the body and the blood of Christ. O zaman bir dakika sessiz kalalım, yüreklerimizi tartalım. So let's calm our hearts and our souls for 1 minute and have a minute of silence to gather and prepare our hearts. Ve sonra tek tek gelip bundan alabilirsiniz. And then you can come one by one to receive the Lord's Supper. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim, fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyecek. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın, aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyecek. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. When the hour came, he reclined at the table and the apostles with him. Then he said to them, I have fervently desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it is fulfilled in the kingdom of God. Then he took a cup, and after giving thanks, he said, Take this and share it among yourselves. For I tell you, from now on, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took the bread, gave thanks, broke it, gave it to them, and said, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he also took the cup after supper and said, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. But look, the hand of the one betraying me is at the table with me. For the Son of Man will go away as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. Buyurun. Bu tarafta şarap var, gerçek şarap. Bu tarafta meyve suyu var, kim nasıl
So this side is actual wine, and this side is cherry juice.